Cümleten selamünaleyküm. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir setup'la karşınızdayım. Aslında annemle beraber video çekecektik. Bizi de görebileceğiniz bir video. Ama son anda annem bundan vazgeçti. Beni o kanallara çıkarma dedi. Ben de buna saygı duydum. Tedirgin olmasını istemediğimden dolayı biz de yakın çekim bir videoya karar verdik. Ve sizlere bugün annemin meşhur olan baklava tarifini sunmak istiyorum. Özellikle bu gibi böyle bize annelerimizden, atalarımızdan kalan tariflerin kaybolmaması için bu video burada bir köşede dursun istedim. Hemen başlayalım o zaman. Evet, tarifimize hamurumuzdan başlıyoruz. Bunun için 3 çay bardağı su gerekli. Benim çay bardaklarım biraz büyükmüş. Annem öyle söyledi. Normalde onunkiler daha küçükmüş. Bu yüzden daha az beze çıkıyormuş. Ben size çay bardağı ölçülerini açıklama kısmına da ekleyeceğim. Daha sonra 1,5 çay bardağı sıvı yağ ekledik. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 limonun suyu. Annem elini aşağı tutuyor çekirdekleri hamura düşmesin diye. Yani bizim gibi öyle modern cihazlar pek kullanmıyor. Pratik çalışıyor ya. 2 tane de yumurtamızı kırıyoruz. Daha sonra da 1 kilo un yavaş yavaş ekliyoruz. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ben olsam bu kısmı mesela makineyle yapardım. Ama şeye de inanıyorum ben. El enerjisinin hamura geçtiğini. Artık ona enerji mi dersiniz, bir sıcaklık mı dersiniz? Bence daha lezzetli oluyor. Ayrı bir lezzet katıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet, annem kendi ölçülerine göre yani kendi çay bardağının ölçüsüne göre 200 gram daha az un katıyormuş. Evet, şimdi hamurumuzu bekletmeye alıyoruz. O beklerken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbet aslında çok zor değil. Bildiğimiz şerbet. Burada gördüğünüz gibi 1 litre ve 1 su bardağı su ekledik. Daha sonra 1 kilo şeker ekledik. 1 kilo şeker yetmeyeceğinden dolayı ben 1 su bardağı daha ekledim. Bunun da ölçüsü aşağıda. Annem ayrıca şöyle ufak bir parça göz kararı diyor ona. Yağ attı içine şerbetin. Sonra da yine yarım limonun suyunu sıktı ve limon parçalarını yarısını şerbetin içinde bıraktı. Ve muhakkak odun kaşıkla karıştırılmasını söyledi. O arada ben teflon bir tavada 250 gram gülüyorum çünkü yağa dokunmayı hiç sevmiyorum. O yüzden öyle vura vura ekledim. 202 tane 250 gram yağ, tereyağı koydum ama altını açmadık. Evet, şerbetimiz böyle hızlıca kaynıyor. Ben en üst ayarı açtım. Benim ocağım 1'den 9'a kadar. 9'u açtım. Kaynadıktan sonra da 1'e kıstık. Çünkü annem benim ocağımı tanımadığından dolayı önce 1'e kıstık ama daha sonra 5'e yükselttik. Çünkü böyle azıcık kaynaması lazım. Bir 20 dakika kadar. Daha sonra böyle tepsilere, çay tepsileri olabilir. Bezeler yapmaya başladık. Hamurumuz dinlendi. Görüyorsunuz benim bezelerin farkıyla annemin bezelerinin arasındaki farkı. Hatta annem düzeltmeye başladı benim bezelerimi ama bence gittikçe daha da iyi oldu bezelerim. Practice makes perfect derler. Küçük yuvarlak tepsi için annem dedi ki 18 beze yetermiş. Büyük kare fırın tepsileri için 22 beze ayırmanız gerekiyor. Benim dediğim gibi çay bardakların büyük olduğu için hamur da biraz fazla oldu. Biz biraz daha fazla bezeler yaptık. Sorun değil, daha fazla yufka açıyorsunuz, daha fazla yoruluyorsunuz. Bezelerin üstünü kapadık. Onları da dinlendirdik. Yaklaşık bir 20 dakika. Dinlendikten sonra
Annem bezeleri böyle küçük yuvarlaklar şeklinde açmaya başladı. Burada önemli olan hiç un kullanmıyorsunuz. Hep nişastayla açmanız gerek. Annem hiçbir şekilde un kullanmadı. Böyle bezeleri teker teker küçük oklavamızla açtık. Hepsini üst üste dizdik. Tabii videoda böyle hızlı hızlı hop 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 hepsi birer birer açılıyor ama gerçekten beliniz ağrıyor yani. Bir de bundan sonra büyük yufkalar açmanız lazım. Gerçekten meşakkatli bir iş baklava. Çünkü gördüğünüz gibi malzemeler aslında çok fazla değil. Herkesin evinde olabileceği, bulundurabileceği malzemeler. Bu yüzden baklavanın asıl önemli kısmı yufkaları açma ve dizme. Bu da son bezeydi. Bunu da açtı anneciğim. Evet, ikinci beze tepsiyi ben hızlandırdım. Ama burada da aynı şekilde bezeleri yuvarlak bir şekilde açıyor. Bu ikinci baklava tepsisinin bezeleri. Bunlarda daha fazla var çünkü bu bir kare tepsi için olacak. Evet, bezeleri açtıktan sonra dinlendirmenize gerek yok. Direkt ikişer tane alıyorsunuz ve yufkaları böyle büyük büyük, geniş geniş açmaya başlıyorsunuz. Evet, ikişer tane bezemizi açtık, tepsimize koyuyoruz. Annem tekrardan ikişer tane beze aldı ve onları büyütüyor. Baklavanın en alt kısmına 3 kat yapabilirsiniz. Şimdi bu ikinci kat oldu. Bu da üçüncü kat olacak. Sonra hep ikişer ikişer gideceksiniz. Bu arada şerbetimiz kaynadı. Bayağıdır kaynıyor aslında. Ben onu ocaktan aldım. Bu da üçüncü yufkamız. Ben şimdi kenarları kesiyorum. Bunu ben bekarken de annem bayramlarda çok sipariş alırdı. Bizim bir gecede 16 tepsi baklava açmışlığımız var. Annem benden sonra o rekoru kırdı galiba. 20'ye çıkardı, yalan olmasın. Ben anneme hep yardım ederdim. Bu yüzden bu konuda biraz ustalaştım gibi diyeyim. Ama bayağıdır yapmadığım için biraz unuttum. Ceviz koyduk. Şimdi ben bezeleri kesiyorum kenarlara dizmek için. Böyle artan kenarları üstüne diziyorsunuz. Ortaya çok dizmeyin. Her yer aynı kalınlıkta olsun diye. Evet, biz 3 tane yufka açıp dizdik. İkişer kat ceviz ekledik. Bundan sonrası hep ikişer yufka, ceviz, ikişer yufka, ceviz. Arzu ederseniz ceviz değil fındık kullanabilirsiniz. Antep fıstığı kullanabilirsiniz. Ama bence en güzel fıstıkla oluyor. Bu tabii sizin kişisel damak zevkinize bağlı. Bu arada siz duymuyorsunuz tabii ama annem arkadan gerçekten her yufka açışında besmele çekti. Yani bu baklavanın gerçekten kötü olmasının ihtimali çok düşük. Ve hamurunu çok beğendi annem. Çok güzel bir hamur çıktı dedi. Çok kaliteli, çok güzel açılıyor dedi. Çok büyüktü hatta yufkalar. Gerçekten büyük büyük oldular. O yüzden bayağı kat dizdim böyle. Hatta annem videoya çıkmak istemiyordu. Ama video fikirleri veriyor bana, işte kamerayı şuraya koy, bak yufka açıyorum onu çek. Bak bak yufkamı da çek, çok güzel çok büyük açtım diye. Bu arada küçük bir detay var, bunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama annem her şeyi sağ eliyle döküyor. Yani hamuru sağ eliyle yapıyor. Bu da çok tatlı bir detay bence. Maalesef şerbet yaparken bunu değiştirmesini söyledim. Çünkü sağ eli direkt kameranın önüne geliyordu. Annemin baklava tarifi gerçekten çok meşhur, tarihe dayanan bir tarif. Annem küçükken
Köyde çok zor ve kısıtlı imkanlara rağmen baklava macerasına serüvenine başlamış. Hatta çok azar işitmiş, un harcıyor, şeker harcıyor diye. Çünkü biliyorsunuz o yıllarda köyde beyaz un ve şeker bulmak çok zordu. Ama pes etmedi ve seneler sonra bu azmi bir takım ekmek teknesine dönüştü. Hatta bazen bizim dershane ücretlerimizi bile baklavadan kazandığı paradan elde ettiğini söyledi. Burada da bir değişiklik olsun diye bir tane yufkayı da ben açayım dedim. Ben bekarken anneme yardım ediyorken hep dizme görevi bana aitti. Ben hiç açmıyordum. Bir de yufkayı açarken bir ses çıkıyor. Bakın şimdi. Bu sesi aşığım gerçekten çok seviyorum. Evet, tekrardan benim yufkam tabii biraz yırtıldı, biraz yapıştı ama olsun. Bu son katımız. Son katımızı göstermek istiyorum size. Burada yufkayı aynı şekilde tepsinin üzerine diziyorsunuz, kenarlarını kesiyorsunuz. Ama önemli olan en üst kısmı, bunu ayırıyorsunuz böyle kenara. Daha sonra bu kenarları diziyorsunuz. Son katta bakarsınız ne taraf kalın olmuş, ne taraf ince kalmış diye, ona göre dizersiniz. Sonra da bu katı en üstüne ekliyorsunuz ki en üst katınız güzel gözüksün, estetik gözüksün. Kenarları böyle içine bastırıyorsunuz. Tepsimiz kaymasın diye bez koyuyoruz. Kesme işlemine geçeceğiz. Burada böyle tek sıra halinde istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Keserken çıkan ses de çok güzel. Böyle karın üstünde yürüyormuşsunuz gibi ses çıkarıyor, gıcırt gıcırt diye. Bu arada ben tereyağın altını açtım ve tereyağı eritiyoruz. Bir tane tereyağı da kullanabilirsiniz. Annem bazen bir tane kullanıyordu ama en güzeli, en leziz olanı iki taneyle oluyor. Bol tereyağlı daha güzel oluyor. Eridikten hemen sonra almayın. Berrak bir yağ olacak. Ondan sonra alabilirsiniz. Daha sonra süzgeçleme işlemine geçiyoruz. Çünkü yağın berrak olması lazım. Bu arada annem çok tembihledi. Bunu kesinlikle söyle diye. Bu bezi ben sadece ve sadece bunun için kullanıyorum dedi. Yani başörtü olarak kullanmıyor. Evet, yağı görüyorsunuz zaten, çok berrak bir yağ elde ettik. Evet, yağımızı her yere gezdiriyoruz güzelce. İşte yani görüyorsunuz. Tereyağının farkı gerçekten, kesinlikle iki tane ben de öneriyorum. Leziz olmasını istiyorsanız. Evet, fırınımızı alt üst, isterseniz ventilatörünüzü de kullanabilirsiniz. Açıyoruz 170 derecede. Kızarana kadar pişiriyoruz. Bir 50 dakika pişti diye biliyorum. Ama bu her fırın için tabii ki farklı. Annem mesela benim fırınımın pişirmesini pek beğenmedi. Nar gibi kızartmadı dedi senin fırının, ama daha fazla da içinde kalamazdı. Çünkü çok kaldı mı o eklediğimiz yağ bir acılık veriyor baklavaya. Daha sonra da soğumuş olan şerbetimizi sıcak baklavamıza döküyoruz. Biliyorsunuz biri sıcak, biri soğuk olması gerek. Gerçekten çok tartışılan bir konu. Hani şey gibi, böyle tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan?
Evet, bu arada ben neredeyse doku testi yapmasını unutuyordum. Bu baklavanın 3 günkü sonra hali, maalesef biz tepsinin yarısından fazlasını yemiştik. Bu yüzden bu görüntü kirliliği için özür diliyorum. Ama baklava da böyle oluyor. Ben hiç tarif paylaşmadım. Ben de yemek yaptığım için birkaç video izlediğimde hep böyle doku testine çok önem veriyorlar. Bu yüzden ben de doku testi yapıyorum. Tabii ki yanında güzel demlenmiş bir çay ve bol şerbetli bir baklava. Umarım tarif kitabınıza bir Hamide Usta tarifi daha eklenmiştir. Bu tarifin benim için tabii ki çok özel bir yeri var. Çok değerli bir tarif benim için. Bir nebze olsa da kardeşlerimin ve benim bugünlere gelebilmemizde büyük bir katkısı var. Bu yüzden bu tarifin gerçekten benim için yeri çok farklı. Buradan sevgili anneciğime bunun için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de afiyet olsun diliyorum.